İsrail durmuyor, tepkiler de devam ediyor. Dün Cumhurbaşkanı İDEF'in Savunma Sanayi Fuarı'nın açılışında İstanbul'da konuştu. Sert mesajları vardı yine İsrail'e yönelik, saldırgan tavrına dikkat çekti. İsrail'in bölgede nükseden sıcak gerilimlerin tamamı bir şekilde bizi ilgilendiriyor dedi. Tedbir almamız ve müdahil olmamız gerekmekte. Bölgede yaşananlara, İsrail'in bu soykırıma varan saldırılarına bakıp geçemeyiz ifadelerini kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ki İsrail'in saldırgan tutumuna yönelik Ankara'dan gelen mesajlar bu doğrultuda. Gazze'de insani yardım malzemesi girişine izin verilmediği için açlıktan bir deri bir kemik kalmış çocukların derdi bizim derdimizdir dedi Cumhurbaşkanı. Gazze'de o İsrail'in bombalarının yanı sıra en büyük tehlikelerden biri bu noktada açlık ki bir an önce insani yardımların ulaştırılması için Türkiye önemli bir diplomasi sergiliyor. Türk dış politikası barış, adalet, uluslararası hukuk, egemenliğe saygı, hakkaniyet ve dayanışma ilkeleri üzerine kuruludur dedi Cumhurbaşkanı. Tüm kalbimizle bölgede huzur, barış, dayanışma istiyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye'nin gerçekleştirdiği diplomatik temaslara dikkat çekti. Gazze'deki vahşeti sona erdirmeye dönük diplomatik temaslarımızı artırmış durumdayız dedi. Gayemiz bir an önce ateşkesin tesis edilmesi, insani yardımların girişine izin verilmesidir ve uluslararası topluma da burada bir tepkisi vardı Cumhurbaşkanı'nın. Her kim Gazze'deki soykırıma sessiz kalıyorsa İsrail'in işlediği insanlık suçlarına ortak oluyor demektir dedi ve bir soykırım vurgusu yaptı. İsrail'in Gazze halkına yönelik Nazileri fersah fersah aşan soykırımını insanlığın gündeminde tutmaya devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Açlıktan kitlesel ölümlerin başladığını söyledi. Bu kara günlerde tüm uluslararası toplumu insanlık cephesinde birleşmeye davet ediyorum. Gelin bu caniliğe hep birlikte tepki verelim ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Artık Gazze'de gerçekten kritik saatler yaşanıyor. Bölgede ateşkesin sağlanması bir yana bir an önce insani yardımların artık ulaştırılması çok kritik ki çok üzücü görüntüler düşüyor önümüze. Tam yardım kuyruğundayken bir tas çorba almak için bekleyenlerin o kuyrukta fenalaştığını gördüğümüz görüntüler üst üste geliyor. Bu yalnızca Türkiye'de bilinmiyor, görülmüyor elbette. Uluslararası toplumun da bu çağda, bu teknolojik imkanlarla tüm ülkelerin bu görüntüleri görmesi, ulaşması mümkün. İşte bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki insanlık cephesinde birleşelim, bu Gazze'deki soykırıma artık dur diyelim. Hakan Fidan'ın dün yaptığı açıklamalar da önemliydi. El Salvador Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısında konuştu Bakan Fidan. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısı soru cevap kısmında soruldu. Çevresinde istikrarlı bir ülke görmek istemiyor İsrail dedi Bakan Fidan. Suriye'yi bölmeyi amaçlıyorlar ifadelerini kullandı ve sert şekilde uyardı. Hiçbir grup parçalamaya yönelik bir harekete geçmesin dedi. Şiddet kullanarak bölmeye ve istikrarsızlaştırmaya doğru giderseniz bunu biz kendi milli güvenliğimize yönelik doğrudan bir tehdit olarak algılarız ve müdahale ederiz ifadesini kullandı ki Suriye'nin güvenliği tüm bölge için önemli, komşusu Türkiye için de önemli. Bölgede istikrarın sağlanması için kritik adımlar atıyor Türkiye, diplomasi yolunu kullanıyor ama bölmeye, bölgeyi, Suriye'yi parçalamaya yönelik bir adım atılırsa bunu doğrudan kendimize bir tehdit olarak algılarız ifadesini kullandı Hakan Fidan ki bu önemliydi. Suriye'nin güneyinde yaşanan gelişmeleri başından beri yakından takip ettik dedi. İsrail'in Dürzileri koruma bahanesiyle saldırdığını, saldırgan tavrını sürdürüyor İsrail ve bunu bir bahanelere göre gerçekleştiriyor vurgusu önemliydi Hakan Fidan'ın. Bütün uluslararası toplum ve bölgesel aktörlerin Suriye'nin teröre ev sahipliği yapmayan bir yer olma çabası içinde olduğunu görüyoruz. Ama İsrail Suriye'de barış istemiyor, istikrar istemiyor. Orada güvenliği sağlamaya yönelik tüm bu girişimleri sabote etmek istiyor. İsrail artık dur demeliyiz mesajını veriyor Bakan Hakan Fidan'da.